Herkese merhaba. Bu haftaki konumuzu sağlık sorunları sebebiyle yapay zeka seslendirmesi ile anlatım yapacağım. 5 boyutlu bir evrende, fiziksel yasaların nasıl olacağı hala bir tartışma konusudur ve kesin bir cevap bulunmamaktadır. Ancak bazı teorik fizikçiler, ekstra boyutların mevcut olması durumunda evrenimizin işleyişindeki bazı sorunların ve soruların çözülebileceğini öne sürmektedirler. Bu teorilerden biri, M teorisi olarak bilinir ve bu teori, 11 boyutlu bir evrenin olabileceğini varsayar. Ekstra boyutların varlığına dayanarak, fiziksel yasaların nasıl olacağına dair bazı varsayımlar yapılmıştır. Ekstra boyutların varlığı, başta kütleçekim kuvvetinin evrenimizdeki işleyişini, evrenimizdeki fiziksel sınırların neye göre sınır olduğunu, termodinami yasalarının sınırlarının bize göre sınırlı mı olduğunu daha iyi açıklayabilir. Ancak, 5 boyutlu bir evrende fiziksel yasaların nasıl olacağına dair kesin bir cevap henüz verilememektedir doğal olarak. Çünkü, fiziksel yasaların evrenin boyutlarına bağlı olduğu ve boyutların artmasıyla birlikte, yasaların da daha karmaşık hale geldiği düşünülmektedir. Mesela şöyle açalım bu kısmı. Bizim şu an günlük hayatta içinde yaşadığımız hayat. Aslında biz her an farkında olmasak da, belirli fizik kanunları çerçevesinde yaşamaya zorlar. Örneğin sizin telomerlerinizin ömrünüze etkisi gibi bir durumdur bu yasalar. Çok karışık olacak fakat dikkatle dinlerseniz anlayacaksınız. Yani demek istediğim, bizim fizik kanunlarımız, madde üzerinde kesin gibi duruyor. Bir cam parçası saydamsa saydamdır işte. Bir cam parçası serttir mesela. İşte bu bildiğimiz madde üzerindeki fizik yasaları artık değişecek. İşin garip tarafı buradan sonra başlıyor. 5 boyutlu evrene merhaba diyelim. Dize teorisi, 5 boyutlu bir evrenin de mümkün olabileceğini öne sürmektedir. Bu teoride, ekstra boyutlar, birbirine sarılıp küçük bir boyuta sıkıştırılmıştır ve bu boyutlar ancak belirli enerji düzeylerinde algılanabilir hale gelirler. Bu teori, evrenin gerçekte daha fazla boyuta sahip olabileceği ve bu boyutların bizim algılayamayacağımız şekilde sıkıştırılmış olabileceği fikrine dayanmaktadır. Buradaki dikkat çeken nokta bu boyutların ancak belirli enerji düzeylerinde algılanabilir olmasıdır. Dize teorisi, evrenin temel parçacıklarının nasıl hareket ettiğini açıklamak için kullanılan bir teoridir. Bu teori, evrenin 10 ya da 11 boyutlu olabileceğini öne sürmektedir ve ekstra boyutların, gerçek boyutlarından çok daha küçük boyutlarda sıkıştırılmış olduğunu öne sürmektedir. Ekstra boyutların bu şekilde sıkıştırılmış olması, onların bizim algılayamayacağımız bir boyutta olmasına neden olur. Ancak, ekstra boyutlar, belirli enerji düzeylerinde açığa çıkabilir ve bu durum, parçacık hızlandırıcılar gibi yüksek enerjili deneylerde gözlemlenebilir hale gelir. Buraya ufak bir parantez açalım. Bu sıkıştırılma, aslında Nikola Tesla'nın da dikkat çektiği rezonans yasalarıdır. Biz insanlar fiziksel alemde belirli frekans aralığını algılayabiliriz. Bu kısıtlı algının da ötesinde işleyen bazı, bize göre garip fizik yasaları vardır. İşte bu yasaların çalışma prensibini çözdüğümüzde, bunları kendi evrenimizde uygulamaya başlayabileceğiz. Belirli bir enerji düzeyine ulaşıldığında, ekstra boyutlar açığa çıkar ve parçacıkların hareketinde belirli dalga yapıları gözlemlenir. Bu dalga yapısı, ekstra boyutların varlığına işaret eder ve bu nedenle, dize teorisi gibi teoriler, ekstra boyutların varlığına dair kanıtlar sağlayabilirler. 2016'da başlayan ve 2021 yılında Google'ın kuantum bilgisayarı ile yapılan deneyler, zaman kristalleri olarak adlandırılan bir kavramın ortaya çıkmasına neden oldu. Zaman kristalleri, normal kristallerin sahip olduğu düzenli yapıların aksine, değişken bir yapıya sahipti. Bu çılgın bir keşifti. Şöyle ki, normal kristaller, atomların düzenli bir şekilde düzenlenmiş yapılarına sahip olan materyallerdir. Bu yapılar sabit ve zamanla değişmezler. Ancak, zaman kristalleri farklı bir yapıya sahiptir. Zaman kristalleri, normal kristaller gibi düzenli olarak tekrar eden bir yapıya sahip olabilirler. Ancak bu yapı zamanla değişebilir. Bu değişiklik, materyalin simetrisinde veya düzenindeki değişikliklerle olabilir. Örneğin, zaman kristalleri, belirli bir düzen içinde titreşen atomlarla oluşan bir materyaldir. Bu atomların titreşim düzeni, belirli bir periyot içinde düzenli olarak değişebilir. O normal kristallerde mümkün olmayan bir yapıdır. Zaman kristallerinin varlığı, bu materyallerin düzenlenmesi ve yönetimi gibi uygulamalar için potansiyel bir fırsat sunar. Yani daha anlaşılır bir özetle, elinizdeki kahve fincanı üretilirken, bu teknoloji düzeyinde üretilir ise, sizin evinizdeki bu tür eşyalara özel gönderilen merkezi bir cihaza vereceğiniz komut ile, o fincan bir tabağa ya da metal bir kaşığa ya da bir ısı kaynağına dönüşebilir. Madde atomik düzeyde yeniden kodlanabilir hale geliyor olacak. Bu çok uç bir teknoloji gibi gözükse de evet bu görüldüğü üzere teoride mümkün gibi duruyor.
yükseliyor. Bir düşünsenize, ateşi buldunuz ve bununla neler yapabileceğinizi hayal etmeye çalışıyorsunuz resmen. Bu keşif bize, gelecekte 5 boyutlu evrene has özellikler taşıyan maddeleri kullanmaya kapı araladı. Şöyle düşünün, Yunan filozof Thales, M.Ö. 600 yılında, iki kahribar taşının birbirine çarpması sonucu keşfettiği ve bizim bugün bütün internet üzerinde yaptığımız milyonlarca işin, hayatımızı her anlamda değiştiren ve kolaylaştıran makinelerin çalışmasını sağlayan elektriği keşfettiği o yıllarda, bugün sizinle buluştuğumuz bu mecranın insanlık tarihinde nasıl bir yeri olacağını ya da nasıl bir etki yapacağını hayal edebilir miydi? Bunları hayal etmesi bir kenara, bugün medeniyetimizin en önemli araçlarından biri olan ampulü dahi hayal edemezdi. Sanırım bu örnek ile ne demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani bu kıymetli çalışmalar sayesinde, kıymetli bilim insanları sayesinde işte bir medeniyet böyle yükseliyor. 5 boyutlu evreni ve katmanlarını hayal etmek ve anlamaya çalışmak, bazı insanlar için gereksiz ve saçma gibi gelse de, işte bugün geldiğimiz noktada bunu hayal edip de bu sınırların neden böyle sınırlı olduğunu sorgulanması sayesinde bugün rahat koltuklarda ve elektrikli araçlarda seyahat edip, aylarca gittiğimiz yolları 2 saat, 10 saat gibi sürelerde gidebiliyoruz. Ve üzücü olan bu konforun arkasında geceler boyu ve yıllarca Nice çileler içinde deneyler yapmış, Nice zorluklar içinde hayaller kurmuş bu insanları bugün yeteri kadar anlamıyoruz ve o günlerde ise büyük eleştiriler ile de aynen bugün olduğu gibi küçümsüyordu bazı kafalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.